1440 yılı. Osmanlı ordusu, II. Murat önderliğinde Belgrad surları önündeydi. Kuşatma günlerce sürmüştü, fakat fetih nasip olmamıştı. ...1456 yılı. Bu kez İstanbul'un fatihi Belgrad kapılarında. Toplar konuştu, kan aktı, yiğitler can aldı, can verdi. Ama bu müstahkem kale yine düşmedi. İki büyük kuşatma, iki büyük padişah. Ama Belgrad'ın fethi hala gerçekleşmemişti. Şimdi ise 1521 yılında atalarının alamadığı bu müstahkem kaleyi almak için Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkıyordu. Hazırsanız Belgrad'ın Fethi adlı videomuza başlıyoruz. ...14. ve 15. yüzyıl... ...Osmanlı ile Macar Krallığı arasındaki... ...nice mücadelelere sahne olmuştu. Ancak... Yavuz Sultan Selim'in... ...Doğu seferlerine yönelmesiyle... ...bu mücadeleler... ...geçici olarak durulmuştu. 1520'de... ...Doğu'nun fatihi olarak anılan Yavuz Sultan Selim'in ölümüyle... ...Osmanlı tahtı el değiştirdi. Devletin başına tek oğlu olan Şehzade Süleyman geçti. Sultan Süleyman'ın, ki ileride dünya onu, Muhteşem Süleyman veya Türklerin deyimiyle, Kanuni Sultan Süleyman olarak tanıyacaktı. Tahta çıkışıyla birlikte artık Osmanlı ve dünyayı bambaşka bir kader bekliyordu. Süleyman'ın tahta çıkışıyla Osmanlı-Macar ilişkileri de yeni bir boyut kazandı. Macarlar bu genç sultanı hafife aldılar. Macar Krallığı, Osmanlı ile barışı sürdürmek yerine sınır hattındaki huzursuzlukları artırmaya başladı. Bunun üzerine Sultan Süleyman, diplomatik ilişkileri yeniden düzenlemek amacıyla elçisi Behram Çavuş'u Macar sarayına gönderdi. Ancak elçi, Macar kralı tarafından öldürüldü. Bu hareket, Osmanlı'nın ve henüz tahta çıkmış olan Sultan Süleyman'ın görmezden gelebileceği bir hadise değildi. Osmanlı sultanları için yerleşmiş bir gelenek vardı. Tahta çıkan her hükümdar, hükümranlığını pekiştirmek için büyük bir fetihle gücünü gösterirdi. Macarların bu tavrı, Sultan Süleyman'a aradığı gerekçeyi sunmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine Osmanlı İmparatorluğu, Macar Krallığı'na savaş ilan etti. Ordular hızla seferber edildi ve Belgrad üzerine yürüyüş için hazırlıklara başlandı. Sultan Süleyman ilk hedef olarak Belgrad'ı belirledi. Belgrad, Osmanlı tarafından daha önce 2 kez kuşatılmıştı. İlk olarak 1440 yılında II. Murat döneminde. İkinci kez ise 1456'da Fatih Sultan Mehmet zamanında. Her iki kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanmış. Belgrad düşürülememişti. Ancak aradan geçen 65 yılın ardından Osmanlı İmparatorluğu artık teknolojik ve askeri açıdan çok daha güçlüydü. İstanbul'dan 18 Mayıs 1521'de yola çıkan Osmanlı ordusu Belgrad üzerine yürüyüşe geçti. Kanuni Sultan Süleyman 7 Temmuz 1521'de Belgrad'ın anahtarı konumundaki Sabaç Kalesi'ni fethetti.
Bu, Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı boyunca gerçekleştirdiği ilk fetih oldu. Ardından Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa da Zemun Kalesi'ni ele geçirdi. Civardaki kalelerin birer birer düşmesiyle Belgrad kuşatması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Temmuz başında Belgrad önlerine geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad önlerine varmasının ardından şehir çevresinde kapsamlı bir kuşatma hareketi başlatıldı. Belgrad ablukası kısa sürede tam teşekküllü bir muhasaraya dönüştürüldü. Sultan Süleyman, ordunun merkez karargahını Belgrad'a hakim bir noktada kurarak kuşatmayı buradan sevk ve idare etti. Tüm cephelerdeki hareketlilik doğrudan sultanın komutası altında yürütülüyordu. Şehrin güneyinde Sava Nehri cephesindeki Osmanlı kuvvetlerine Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa komuta ediyordu. Tuna Nehri hattındaki kuşatma düzeni Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa'ya emanet edilmişti. Ahmet Paşa'nın birlikleri, Belgrad'ın kuzeyinde yer alan Veliko Ratno Ostrvo, Türkçe adıyla Savaş Adası'na da çıkarma yaparak, şehrin nehir bağlantılarını tamamen kontrol altına aldı. Donanmada Tuna Nehri'nden şehri sarmıştı. Belgrad kuşatmasının en kritik safhası, Osmanlı topçusunun sahneye çıkmasıyla başladı. Sabahın erken saatlerinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, Osmanlı ordusu ilk top atışını gerçekleştirdi. Bu an, kuşatmanın artık geri dönüşü olmayan bir safhaya girdiğini gösteriyordu. Osmanlı ordusunun kullandığı toplar, temelleri Fatih Sultan Mehmet döneminde atılan ağır kuşatma topçuluğunun daha da geliştirilmiş versiyonlarıydı. Yıllar içinde edinilen tecrübe sayesinde bu toplar daha etkili, daha isabetli ve kuşatma savaşlarına daha uygun hale getirilmişti. İlk önce kale duvarlarını yıkmak üzere dökülmüş ağır kuşatma topları Belgrad surlarını hedef aldı. Bu toplar, yüzyıllardır aşılamayan taş duvarları parça parça sökerek savunmanın bel kemiğini kırmayı amaçlıyordu. Bunlara ek olarak Osmanlı ordusu havan topları kullanarak surların gerisindeki iç alanları ve savunma mevzilerini ateş altına aldı. Yüksek açıyla yapılan bu atışlar kale içindeki düzeni bozuyor, savunucular üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturuyordu. Daha hareketli orta ve küçük çaplı toplar ise kuşatma hattı boyunca farklı noktalara konuşlandırılıyor, surlarda açılan gediklerin onarılmasına fırsat tanımıyordu. Bu topçuluk sistemi Osmanlı ordusunu çağdaşı olan Avrupa ordularından ayıran en önemli unsurlardan biriydi. Dönemin birçok Avrupa ordusunda topçuluk hala sınırlı ve dağınık şekilde kullanılırken, Osmanlılar topu kuşatmanın ve savaşların merkezine yerleştirmişti. Osmanlı ateş gücü yalnızca toplarla da sınırlı değildi. Belgrad kuşatmasında çok sayıda tüfekli Yeniçerinin de görev aldığı bilinmektedir. Bu Yeniçeriler siperlere yerleşiyor, surlara yaklaşan savunucuları hedef alarak gediklerin tutulmasını zorlaştırıyor,
topçunun açtığı boşlukları piyade ateşiyle destekliyordu. Tüfekli Yeniçeriler, özellikle hücum öncesi ve hücum anında savunmanın direncini kıran önemli bir unsur haline gelmişti. Topçu ateşiyle yıpratılan surlar, Yeniçerilerin sürekli ateşi altında savunulamaz hale geliyordu. Kuşatma, gündüz ve gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Osmanlı bombardımanı yalnızca toplarla sınırlı değildi. Bu süreçte Osmanlı ordusunun en deneyimli birliklerinden olan lağımcılar, surların altına doğru ilerleyen tüneller kazdı. Bu faaliyetler, savunucuların göremediği fakat etkisini her an hissettiği bir tehdit haline gelmişti. Günler süren yoğun top ateşi ve yer altından yürütülen çalışmalar sonucunda Belgrad surları artık eski direncini kaybetmişti. Birçok noktada geniş gedikler açılmış, duvarlar yer yer tamamen çökmüştü. Yıkılan surların gerisinde kalan kale savunması ciddi bir karmaşa içindeydi. Macar, Sırp ve Bulgar askerlerden oluşan müdafiler, hangi gedikleri tutacaklarını bilemez hale geldi. Savunma hatları parçalanıyor, kale içindeki düzen her geçen saat daha da çözülüyordu. Açılan gediklerin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından Osmanlı ordusu için beklenen an geldi. Topçu ateşi bir anlığına yavaşlatıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Osmanlı ordusu surlara doğru genel hücuma geçti. İlk dalgada kuşatma boyunca yıpranmış, savunmayı meşgul etmek üzere hafif ve yardımcı birlikler ileri atıldı. Açılan gediklerden içeri giren Osmanlı askerleri, kale savunucularıyla göğüs göğüse çarpışmaya başladı. Dar geçitler ve yıkılmış sur parçaları, kısa sürede şiddetli çatışmalara sahne oldu. Savunma hatları çözüldükçe Osmanlı ordusunun esas vurucu gücü sahneye çıktı. Yeniçeri birlikleri, düzenli ve disiplinli halde gediklerden ilerleyerek şehir içine girdi. Çatışmalar artık surların önünden Belgrad'ın sokaklarına taşınmıştı. Dar sokaklar, yıkılmış evler ve savunma barikatları arasında savaş tüm şiddetiyle sürüyordu. Osmanlı havan topları hücum boyunca ateşi kesmedi. İç kaleye ve savunma noktalarına yapılan yüksek açılı atışlar, kale müdafilerinin yeniden toparlanmasına izin vermiyordu. Macar, Sırp ve Bulgar askerlerden oluşan savunma birlikleri, gediklerden gelen baskı karşısında tutunmakta zorlandı. Şehir içindeki direnç kısa sürede kırılmaya başladı. Sokak sokak süren çatışmaların ardından kale müdafileri, daha fazla dayanamayarak iç kaleye çekildi. Belgrad'ın son savunma noktası artık burasıydı. Ancak Osmanlı topçusu iç kale zapt edilene kadar ateşini sürdürünce, top gülleleri ve havan atışları iç kalenin direncini de hızla eritti. Sonunda düşmanın mukavemeti tamamen kırıldı ve Belgrad'ın iç kalesinin anahtarları Osmanlı ordusuna teslim edildi. Böylece yaklaşık 80 yıl boyunca ele geçirilemeyen Belgrad, Sultan Süleyman tarafından kısa bir süre içinde fethedilmiş oldu. Bu fetih, yalnızca bir şehrin düşüşü değil,
Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'ya açılan kapısının ardına kadar açılması anlamına geliyordu. Belgrad'ın alınmasıyla birlikte Osmanlı ordusunun Tuna hattındaki hakimiyeti kesinleşti. Bu zafer, Sultan Süleyman'ın askeri kariyerindeki ilk büyük başarı olduğu kadar, ileride yapılacak seferlerin de habercisiydi. Bu tarz tarihsel savaş anlatılarının devamı için videoyu beğenebilir, yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Desteğiniz, bu emeğin sürmesini sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.